Herkese merhaba. YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu haftaki videomda iltica görüşmelerinde neler soruluyor sizlere bunlardan bahsedeceğim. Eğer kanalıma yeni gelmişseniz ben Okan Şengün, son 10 yıldır ABD'de göçmenlik avukatlığı yapıyorum ve YouTube kanalımda iltica hakkında detaylı bilgiler vermeye çalışıyorum. Şayet iltica prosedürü hakkında sorularınız varsa lütfen bu videonun altındaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. YouTube videolarında yorumlara mutlaka cevap veriyorum. Ayrıca Instagram hesabımı takip ederek oradaki videolarımda ve paylaşımlarımda birçok sorunuza da cevap bulabilirsiniz. Arkadaşlar, en başta şunu vurgulamak istiyorum. Bu video iltica ofislerinde yapılan başvuruları kapsıyor. Göçmenlik mahkemesindeki iltica başvurusu apayrı bir işlem ve süreçtir. Benim bu ve diğer videolarımda anlattığım konular genelde iltica ofislerinde yapılan iltica başvuruları üzerine oluyor. Bunu belirtmek isterim. Evet, konumuza gelirsek. İltica başvurusunun son aşaması iltica ofisinde görüşmeye gitmektir arkadaşlar. Öncelikle iltica memuru sizin iltica ofisine önceden verdiğiniz bütün dokümanları incelemiş oluyor. Yani sizin bütün hayat hikayenizi, belgelerinizi, kanıtlarınızı ve ülke raporlarını. Kendisi bunların hepsine görüşmeniz daha başlamadan hakim olmuş durumda. Bu yüzden iltica görüşmelerinde memur sizin yazılı ifadenizde anlattığınız her olayı sormayabilir. Ama şunu unutmayın, detaylı bir şekilde yazılı ifade yazmak her zaman yardımcı olur. Çünkü ayrıntılı bir yazılı ifade verdiğinizde iltica memuru sizinle daha tanışmadan sizin hayatınız hakkında epeyce fikir sahibi oluyor. Peki iltica görüşmesi nasıl başlıyor? En başta görüşme başladığı zaman iltica memuru size bu görüşmenin amacını anlatacak ve görüşmede neler olacak bunlardan bahsedecek. Şimdi iltica görüşmelerinin 3 ana kısmı vardır. Birinci kısım sizin I-589 yani iltica başvuru formunuzun üzerinden geçmeyi ve gerekli düzeltmeleri, güncellemeleri yapmayı kapsar. İkinci kısım ise sizin hayat hikayenize ilişkin sorulardan oluşur. Burada sizin geçmişinizde başınıza gelen olaylar ve gelecekte ülkenize dönmekteki korkularınız sorulur. Yani neden ilticaya başvuruyorsunuz? Bunun üzerinde durulur. Görüşmenin ana kısmı işte bu ikinci kısım. Ve üçüncü kısımda herkese sordukları güvenlik soruları var arkadaşlar. Örnek verirsem, terör organizasyonu üyesi misiniz? Hiçbir suç işlediniz mi? Tutuklandınız mı? Gözaltına alındınız mı? Hakkınızda cezai bir durum var mı? Yok mu? Tarzında sorular soruyorlar. Üçüncü kısımda iltica memuru ayrıca kararı, yani iltica başvurunuz hakkındaki son kararı size nasıl bildireceğini açıklıyor. Evet, iltica görüşmeleri bu 3 ana kısımdan oluşuyor. Birinci kısım şu şekilde arkadaşlar. Görüşme başladığında iltica memurları size öncelikle şunu soracak. Bugün kendinizi iyi hissediyor musunuz ve ifade vermenizi etkileyecek herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz? Yani ifade vermenizi etkileyecek herhangi bir sağlık durumunuz var mı? Bunu öğrenmek istiyor. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya hafızanızı etkileyecek herhangi bir ilaç kullanıyorsanız bunu iltica memuruna söyleyin. Çünkü onların istediği şey sizin görüşmede geçmişinize ilişkin bütün detayları hatırlamanız. O yüzden hafızanızı ve ifade vermenizi etkileyecek herhangi bir durum varsa bunu iltica memurunun bilmesi faydalı olur. Şunun da altını çizeyim. Biz müvekkillerimizle öncesinde detaylı provalar yapıyoruz. Bu provalarda nasıl cevaplar verilmesi en doğru olur? İltica memuru ne tür ifadeler duymak istiyor? Bunlar üzerine birlikte çalışıyoruz. Yani iltica görüşmelerinde öncesinde yapılan hazırlık çok önemli arkadaşlar. Bir başka detay da şu. Eğer iltica başvuru formunuzda, yazılı ifadenizde ya da verdiğiniz diğer dokümanlarda bir hata varsa, bir şeyi değiştirmek istiyorsanız bunu görüşme başladığında ilk sizin söylemeniz lazım. Bu çok önemli. Bu yüzden bu tarz değişiklikleri iltica memuru sormadan biz söylemeliyiz kendisine. Bu arada size başvurunuzu hazırlarken herhangi birisinin yardımcı olup olmadığını soruyorlar. Sonra adınız, soyadınız
başka isimler kullandıysanız kullandığınız bütün isimler, varsa sosyal güvenlik numaranız, adresiniz, yazışma adresiniz farklıysa o adresiniz, cinsiyetiniz, medeni haliniz, doğum tarihiniz, doğduğunuz yer, vatandaşlığınız, birden fazla vatandaşlığınız varsa bütün vatandaşlıklarınız, işte bütün bunların hepsini soruyorlar arkadaşlar. Doğumdaki vatandaşlığınıza ek olarak ayrıca herhangi bir ırka, etnik kökene sahipseniz bunları da belirtiyoruz. Örneğin Kürt ya da Ermeni olmak gibi. Ayrıca dininizi soruyorlar. Varsa dininizi söylüyoruz. Daha önce hiç göçmenlik mahkemesinde bulundunuz mu, bulunmadınız mı bunu da öğrenmek istiyorlar. Sonra iltica memuru sizin ABD'ye giriş çıkışlarınızla ilgili kısma geliyor. Burada kendi ülkenizden, yani örneğin Türkiye'den en son ne zaman ayrıldınız? Amerika'ya ne zaman, nereden ve hangi statü ile giriş yaptınız? Statünüz ne kadar geçerli? Bunlar soruluyor. ABD'ye eğer birden fazla giriş yapmışsanız bunların hepsinin tarihlerini bilmeniz sizin için çok iyi olur. Çünkü iltica memuru daha önceki girişlerinizi ve hangi tür vizeyle girdiğinizi bilmek isteyecek. Şimdi arkadaşlar, burada dikkat edilmesi gereken bir soru şu. Daha önce ABD'ye geldiniz ve neden ilticaya başvurmadınız? Bu soruya çalışmak gerekiyor. Eğer ABD'ye birden fazla kez giriş yapmışsanız daha önce, iltica memuru neden o zaman ilticaya başvurmadın da şu anda başvuruyorsun diye bunu sizden öğrenmek isteyecek. Tabii ki her insanın hayatı ve durumu birbirinden farklı olduğu için bu sorunun cevabı da ona göre değişecek. Ama bunu göçmenlik avukatınızla çalışmanızda çok büyük fayda var. Birinci kısımdaki bu bürokratik sorulardan birkaçı da vize ile ilgili sorular arkadaşlar. Kaç kez vizeye başvurdunuz? Vize başvurularında yanlış bilgi verdiniz mi? Vizeyi almak için yalan söylemeniz gerekti mi? Bunların hepsini size soracaklar. Burada doğruyu söylemeniz çok önemli. Bu kısımlar için önceden avukatınızla detaylı olarak konuşup herhangi bir hata var mı, yok mu ya da yalan söylediniz mi? Bunlar üzerinde çalışılması gerek. Bu durumları nasıl açıklayacaksınız iltica görüşmesinde? Bunlar üzerine çalışılması gerek arkadaşlar. Bunlara ek olarak ana diliniz nedir? İngilizce'de akıcı mısınız ve akıcı olarak konuştuğunuz başka diller var mı diye de soruyorlar. Bu arada şunu da hatırlatayım. Bu görüşmeleri Türkçe'de, İngilizce'de yapabilirsiniz veya kendi ana dilinizde de yapabilirsiniz. Eğer İngilizceyi akıcı olarak konuşuyorsanız ve kendinizi en iyi şekilde ifade edebileceğinizi düşünüyorsanız İngilizce yapabilirsiniz. Ama İngilizce konuşmuyorsanız da hiç sorun değil. Bu aklınızda olsun. Görüşmeleri çevirmen yardımıyla yapabilirsiniz. Şu anda pandemiden dolayı iltica ofisleri çevirmen sağlıyor ve böylece görüşmelerinizi ana dilinizde yapıyorsunuz. Unutmayın, en önemli şey sizin kendinizi en iyi şekilde ifade etmeniz. Bu aşamalardan sonra hiç çocuğunuz var mı diye soruyorlar. Çocuğunuz varsa ve ABD'de ise çocuğunuzun bilgilerini, doğum tarihi ve yerini soruyorlar örneğin. Evliyseniz ve eşiniz ABD'de ise onun hakkındaki bilgileri de soruyorlar. Ayrıca arkadaşlar, evli ya da çocuklu iltica başvuruları nasıl yapılıyor? Bununla ilgili detaylı bir videoda bilgiler vereceğim. O yüzden kanalıma abone olursanız o videoyu da kaçırmamış olursunuz. Şimdi geliyoruz adres kısmına. ABD'ye gelmeden önce kendi ülkenizde yaşadığınız adresi tarihleriyle beraber öğrenmek istiyorlar. Burada tarihler şu şekilde: ay ve yıl olarak vermeniz yeterli. Gün olarak vermenize gerek yok. Tarihlerle birlikte şehir, sokak ismi, daire numarası, bunları da veriyorsunuz. Daha sonra son 5 yıldır yaşadığınız adresleri iltica memuru size soracak. Şu anda ABD'de yaşadığınız adresten 5 yıl geriye iltica memuruyla beraber gidiyoruz. Şu anda hangi adreste yaşıyorsunuz? Ondan önce hangi adreste yaşıyordunuz? Ondan da önce hangi adreste şeklinde 5 yıllık bütün adres detaylarınız sizden isteniyor. Yine söylediğim gibi gün bilmenize gerek yok. Ay ve yıl söylemeniz yeterli. Bir sonraki aşama sizin eğitim geçmişiniz. Burada hayatınızda gittiğiniz bütün okulları soruyorlar. En son gittiğiniz okuldan geçmişe doğru gidiliyor.
Mesela en son ABD'de bir okula gittiyseniz ABD'deki okulunuzla başlıyoruz. Ondan önce eğer üniversiteye gitmişseniz üniversiteniz, lise, ortaokul ve ilkokul şeklinde bütün eğitim hayatınızı bilmek istiyorlar. Okulun ismi, ne tür bir okulu olduğu ve adresi önemli. Adres olarak da sadece şehir ve ülke bilmeniz yeterli. Yani okulların açık adreslerini bilmenize çok da gerek yok. Yine burada da tarihleri soracaklar. Tarihleri de yine ay ve yıl olarak veriyorsunuz. Gün olarak vermenize gerek yok. Devamında çalıştığınız yerlere geliyor sıra ve son 5 yıldır çalıştığınız yerleri öğrenmek istiyorlar. Önce ABD'de çalıştığınız yerler, ondan sonra da Türkiye'de çalıştığınız yerler şeklinde. En son çalıştığınız yerle başlıyoruz ve geriye doğru 5 yıl gidiyorsunuz. Burada da işvereninizin ismi, işveren hangi şehir ve ülkede, siz orada ne yaptınız, yani iş ünvanınız ve hangi tarihlerde orada çalıştınız, bu bilgileri soruyorlar. Arkadaşlar, ABD'de eğer çalışma izniniz olmadan çalışıyorsanız bu konuyu mutlaka göçmenlik avukatınızla konuşun. Diğer videolarımda da aslında detaylı olarak bu konulardan bahsettim ve hep dediğim gibi kişiden kişiye bu durumlar değişiyor. O yüzden lütfen ama lütfen göçmenlik avukatınızla bu konuyla ilgili görüşün. İltica memurlarının bu soruları sormasındaki amaç, bu insan siz misiniz, değil misiniz? Onu anlamak. Çünkü bu sorulara yanlış cevap verirseniz sizin iltica başvurunuz reddolabilir. O yüzden biz öncesinde müvekkillerimizle bu sorular üzerine de çalışıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husustan size bahsetmek istiyorum. Çalıştığınız yerlerin, gittiğiniz okulların, yaşadığınız yerlerin tarihlerini görüşmede cevaplarken bunların hepsinin yazılı ifadenizle örtüşmesi gerekiyor. Bunları karşılaştırıyoruz ve arada bir fark olmaması gerekiyor. İltica memurları yazılı ifadenizi, başvuru formunuza verdiğiniz bilgileri ve görüşmede sordukları sorulara verdiğiniz cevapları karşılaştırıyor. Zaten ilticanın birinci kuralı neydi? Doğruyu söylemekti. Burada doğru veya yalan beyan veren ortaya çıkıyor işte. İltica görüşmelerinin yapılma amaçlarından en önemlisi de doğruyu söylüyor musunuz, söylemiyor musunuz bunu anlamak. Bu arada arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz, yeni bir şeyler öğreniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ki ben de bu tarz yeni farklı videolar çekeyim. Şimdi aile bireylerinizle ilgili sorular da geliyor. Annenizin ve babanızın tam ismi, kardeşleriniz varsa onların isimleri, ayrıca aile bireyleriniz hangi şehir ve ülkede doğdular ve şu anda hangi şehir ve ülkedeler, bunları soruyorlar. Eğer iltica başvurunuzu ABD'ye son giriş tarihinizden bir yıl sonra yaptıysanız, iltica memuru tabii ki bununla ilgili sorular soracak. Neden bir yıl içerisinde yapmadınız da bir yılı kaçırdınız ya da bir yıldan sonra yaptınız diye. Bunun cevapları da elbette dosyadan dosyaya değişiklik gösterir. O yüzden bu soru üzerine çalışmakta çok büyük fayda var. Bu soruya nasıl cevap vereceğiz? Buna hazırlanıyoruz zaten birlikte. Şu hep aklınızda olsun arkadaşlar. İltica görüşmelerinde altın kural doğruyu söylemek. Doğruyu söylemeniz gerçekten çok önemli. Yalan söylediğinizi anladıkları anda iltica başvurunuzu reddetme hakkına sahipler. İltica görüşmesinin bu birinci kısmı işte 45 dakika ile 1 saat arası sürebiliyor. Sonra iltica memuru şunu diyecek. Peki neden ilticaya başvuruyorsun? Kısaca anlatır mısın? Bu soruyu duyduğunuz zaman bilin ki artık ikinci kısma geçildi ve sizin hayat hikayeniz üzerine konuşuluyor. Benim müvekkillerime tavsiyem her zaman şu şekilde. Birinci kısımda cevaplarınızı kısa ve öz tutun. İltica memuru ne soruyorsa sadece ona cevap verin. Esas ikinci kısımda, yani neden ilticaya başvurduğunuzu ve başınıza gelen olayları anlatacağınız kısımda detaylı konuşun. İkinci kısım, İlticaya başvuru sebebine göre elbette değişiklik gösteriyor. O yüzden her iltica başvuru türünün farklı soruları var. Önümüzdeki haftalarda bu farklı iltica başvuru sebeplerine ilişkin ayrı videolar yayınlayacağım. Kürt görüşmelerinde neler soruyorlar, Alevi görüşmelerinde neler soruyorlar, LGBTİ görüşmelerinde neler soruyorlar şeklinde. Çünkü her birinde değinilen özel püf noktaları var. Bu sebeple lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ki diğer videoları da kaçırmayın.
Onun dışında bir de üçüncü kısım var. Üçüncü kısımdaki sorular ise güvenlik soruları. Bunları da yine ayrı bir videoda açıklayacağım arkadaşlar. Bu video çok uzun oldu çünkü. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Her hafta pazar günü saat 10'da iltica süreci hakkında video yayınlıyorum. Kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olun ve zili de aktive etmeyi unutmayın ki ben ne zaman video yüklersem siz de anında haberdar olun. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımı buraya koyuyorum. Her zamanki gibi bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki hafta yeni videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.